Merhaba. Evde damıtma konusuna bir giriş yapalım diyoruz bugün. Belki Doktor Spirit'in YouTube kanalını takip ediyorsunuzdur. Oradan bir ilham geldi. Acaba ben de yapabilir miyim diye düşündünüz. Evet, evet. İşte tam o noktadayız. Bugün damıtmanın o ilk en temel adımı olan fermentasyon yani mayalanma sürecine odaklanacağız. Aynen öyle. Yani o meşhur şeker, su ve maya üçlüsüyle nasıl başlanır, nelere dikkat etmek lazım, hepsini basitçe herkesin anlayacağı dilde konuşalım istiyoruz. Harika. Malzeme seçimi dedik, suyun kalitesi neden bu kadar önemli, hangi mayayı kullansak, sonra o hidromodül denen şey nedir, hatta basit hesaplamalarla ne bekleyebileceğinizi de anlatacağız. O zaman hadi başlayalım. Başlayalım. İlk adım şırayı hazırlamak, yani o şekerli suyu. Temel malzemelerimiz nelerdi? En temeli tabii ki şeker ve su. Şeker kaynağı olarak bildiğimiz kristal şeker en kolayı özellikle yeni başlıyorsanız. Üzüm, elma gibi meyveler de olur, hatta tahıllar. Ama onlar biraz daha farklı, ek işlemler gerektiriyor. Anladım, yani başlangıç için kristal şeker tamam. Peki su? Su deyip geçmemek lazım galiba. Kesinlikle geçmemek lazım. Su kalitesi cidden çok önemli. Şöyle düşünün, mayaların çalışması için minerallere ihtiyacı var. Hı hı. O yüzden mesela kaynatılmış su veya tamamen saf su, damıtılmış su pek istemeyiz. İçinde mineral kalmıyor çünkü. Peki ne tür su ideal? Çeşme suyu olur mu mesela? İdeal su, TDS değeri dediğimiz bir ölçüm var, toplam çözülmüş katı madde miktarı. Bunun 50 ile 150 ppm arasında olması iyi. ppm. Milyonda parça sayısı demek. Şişelenmiş sular veya iyi filtrelenmiş sular genelde bu aralığa uyuyor. Basit bir TDS metreyle kendiniz de ölçebilirsiniz aslında. Çeşme suyu bazen çok sert veya klorlu olabiliyor. Bu da mayayı biraz üzebilir. Tamamdır, suyu da hallettik, şekerli suyumuz hazır. Şimdi geldik işin canlı kısmına, mayaya. Markette satılan o bildiğimiz fırıncı mayası işimizi görür mü? Eğer hedefiniz böyle nötr, temiz bir alkol üretmekse, evet fırıncı mayası hem çok ekonomik hem de gayet etkili. Hızlı mı çalışır peki? Genellikle hızlıdır, evet. Ama bir sınırı var, alkol toleransı diyoruz buna. Genelde %12, belki %13 alkol oranına ulaştığında durur. Başka maya türleri de var değil mi? Turbo maya gibi. Var tabii. Turbo mayalar daha yüksek alkol seviyelerine çıkabiliyor ama hem biraz daha pahalılar hem de bazen kendilerine has tatlar bırakabiliyorlar. Yani başlangıç için özellikle şekerle yapıyorsanız fırıncı mayası çok mantıklı bir deneme olur. Peki, şu hidromodül konusuna gelelim. Kulağa biraz teknik geliyor ama anladığım kadarıyla önemli bir ayar. Nedir bu tam olarak? Hiç korkutucu değil aslında, çok basit bir oran. Ne kadar suya ne kadar şeker koyduğunuz. Ha, suyun şekere oranı yani. Aynen öyle. Doktor Spirit'in de sıkça bahsettiği altın oran gibi geçen 1'e 4 oranı var ya. Evet, duydum. Yani 1 kilogram şeker 4 litre su. Bu başlangıç için harika bir referans noktası. Bu oran size yaklaşık %20'lik bir şeker yoğunluğu veriyor. Neden tam olarak bu oran peki? Mesela 1'e 3 yapsak, daha çok şeker koysak daha iyi olmaz mı? Daha çok alkol. İşte orada bir denge var. %20'nin üzeri özellikle fırıncı mayası için biraz stresli bir ortam yaratıyor. Ozmotik stres diyoruz buna. Anladım. Maya zorlanıyor, fermentasyon yavaşlayabilir, hatta durabilir veya istenmeyen yan ürünler yani kötü tatlar oluşabilir. Çok az şeker koymak da potansiyeli boşa harcamak demek. 1'e 4, fırıncı mayasının rahat rahat çalışıp o %12-13 alkolü strese girmeden üretebileceği tatlı bir nokta sunuyor aslında. Hesaplaması var mı bunun kabaca? %20 yoğunluk ne kadar alkol demek? Var. Şeker yoğunluğunu yani %20 için 0,20'yi 0,64 gibi bir katsayıyla çarpınca potansiyel alkolü buluyorsunuz. Yani 1'e 4 oran kabaca %12,8 civarı bir alkol hedefliyor. Çok net oldu şimdi. Peki mayaları mutlu etmek için son bir şey daha var mı dikkat etmemiz gereken? Sıcaklık mesela. Olmaz mı? Sıcaklık çok kritik. Fırıncı mayası için konuşursak genelde 20 ile 32 derece arasını seviyorlar. Optimum aralık bu yani. Evet, 18 derecenin altına düşerse yavaşlar, uykuya dalar. 35-40 derecenin üstüne çıkarsa da maalesef ölmeye başlar.
O yüzden fermantasyon boyunca sıcaklığı olabildiğince bu aralıkta sabit tutmak önemli. Süreç ne kadar sürüyor peki genelde? Koşullara mayaya göre değişir ama genelde 3 günle 8 gün arasında tamamlanmış oluyor. Hatta Dr. Spiris'in bir gözlemi var. Diyor ki daha hızlı biten fermantasyon genelde daha temiz sonuç verir. İlginç. O zaman şöyle bir toparlayalım. Yeni başlayanlar için kristal şeker, TDS'e uygun su yani 50-150 ppm arası, su, bildiğimiz fırıncı mayası, 1'e 4 hidromodül oranı ve 20-32 derece arası sabit sıcaklık. Bu reçete sağlam bir başlangıç gibi duruyor. Aynen öyle. Temelde yaptığımız şey mayanın işini en iyi şekilde yapması için ona ideal ortamı sunmak. Bir de pratik bir hesap var, onu da ekleyelim. 1 kilo şekerden teoride 640 mililitre saf alkol çıksa da pratikte ufak tefek kayıplar olur. O yüzden yaklaşık 600 mililitre hedeflemek daha gerçekçi. Planlama yaparken işinize yarar. Harika. Yani sizin için çıkarımımız şu olabilir. Fırıncı mayası, doğru su, 1'e 4 oranı ve uygun sıcaklıkla yola çıkarsanız öngörülebilir temiz sonuçlar almanız oldukça mümkün. Kesinlikle. Ve işte size üzerinde biraz kafa yorabileceğiniz bir düşünce. Dr. Spirit diyor ki en hızlı biten fermantasyon genelde en temiz sonucu veriyor. Yani daha az istenmeyen yan ürün oluyor. Neden acaba? İşte soru bu. Belki de hızlı süreç, rakip mikroorganizmaların üremesine veya mayanın stresten üreteceği yan ürünleri fırsat vermiyordur. Kim bilir? Peki siz kendi denemelerinizde maya sağlığını bozmadan bu hızı nasıl optimize edebilirsiniz? Neleri farklı yapabilirsiniz? İşte bu da keşfedilecek yeni bir alan.